420 dönüştürücü nasıl çalışır? Projesini de gösteriyoruz. 420 dönüştürücü kullanabilmemiz için bir akım traposuna ihtiyacımız var. Eğer akım trafosu dönüştürme oranına göre 1 ampere veya 5 ampere göre ise, örneğin akım trafosunun üzerinde 5'e 200 veya 1'e 200 yazıyorsa, bu ne demek? 200 amper geçtiğinde 1 amper göndereceğim demek. Veya 200 amper geçtiğinde 5 amper göndereceğim demek. Bizim örnek verelim. Akım trafomuzun üzerinde 200'e 5 yazıyor. O zaman akım trafomuzun gelen bir ucunu Clemens'te 2 numaraya, diğer ucunu Clemens'te 4 numaraya gireceğiz. 420'nin akım trafosu ucunu bağladık. Peki 420'nin beslemesini nasıl yapacağız? Beslemesini de şurada göstermiş. 220 volt faz nötr vereceğiz buna. 13'e faz, 15 veya 16'ya da nötr verdiğimizde zaten bura köprülü görüyorsunuz. 420'nin beslemesini de yapmış olduk. Power kısmını yaptık. Input kısmına da yaptık. Şimdi 4 ve 20 mAh çıkışımızı nereden alacağız? Out çıkışımızdan alacağız. O da GND'lerin hepsi köprülü görüyorsunuz. Out da burada. Bir ucu burada olacak. Bir ucu da burada. 4 ve 20 mAh çıkışımızı alacağız. Şu üstündeki switchlerin anlamı da 0.20 mAh mi vereyim ben sana, yoksa 4.20 mAh mi vereyim? Bunu gösteriyor. Clemens bağlantısı da şurada akım trafosu ucu 5 ampere 5'e 200 dedik biz. Bir ucumuz burada, bir ucumuz burada. Faz nötr beslememiz şurada gözükmüş. Şu sıra şuradaki Clemens'i temsil ediyor. Üstteki sırada hemen öndeki Clemens'i temsil. Input ve GND uçları. Dediğimiz gibi 420'nin çıkış yaptığı uçlar. 5 numara sabit, 6 numara sabit. 10, 11 ve 12'den de çıkış alacağız. Ve aynı zamanda şu alttaki 13, 14, 15 ve 16. Buradan da faz nötrü vereceğiz. Onu nasıl vereceğiz? Bir ucumuz faz, yani 13 faz. 15 ve 16'ya da nötrü verdik mi 420 dönüştürücümüz kullanıma hazır oluyor. Konex marka 420 dönüştürücü bu şekilde bağlanıyor.